Merhaba arkadaşlar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen şu sağ kısımda gördüğünüz hisselerin analizini yapacağım. Ve ayrıca yükseliş beklentim olan 4 hissenin de analizini videonun içerisinde buluyor olacaksınız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizde başlayalım. Arkadaşlar endeksimizde geçtiğimiz hafta 10.000 seviyesinden destek bulabileceğimizi söylemiştim ve belirttiğim seviyeden desteğimizi bulmuş gözüküyoruz. Şu anda günlük kapanma hareketli ortalaması 10.528 seviyesinde ve oradan bir dirençle karşılaştığını görüyoruz Cuma günü. Fakat hemen altında 10.400 seviyesinden de bir destek almış. Şu anda bu iki seviye arasında kaldığını görüyoruz. Günlük kapanma hareketli ortalaması 10.528 seviyesi yukarı yönlü kırılsa bile çok yakınında 10.700 seviyesinde direnç olduğu için 10.700 seviyesinin de yukarı yönlü kırılmasının beklenmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa benim için yeni girişler için uygun olacaktır arkadaşlar endeks. Böyle bir durumda ise 11.520 seviyesine hedef seviyemize yükseliş beklerim. Şimdi bir 4 saatlikten bakalım. Evet, 4 saatlikte alfa trend indikatörümüz ala dönmüş durumda. Bu güzel. Günlük 4 saatlik kapanma hareketli ortalamamız da 10.300 seviyesinde. Burada da herhangi bir problem yok. 2 saatliğimize bir bakalım. 2 saatlikte de alfa trend indikatörümüz ala dönmüş durumda. Bir problem gözükmüyor. Bir de haftalıktan bakalım. Haftalıkta da bakın haftalık kapanma hareketli ortalaması 9.934 seviyesinde. Tam da oradan desteğini aldığını görüyoruz arkadaşlar. Haftalık kapanma hareketli ortalamasından. Güzel. Elinde tutan arkadaşlar veya yeni giriş yapacak olan arkadaşlar stop seviyesi olarak bu haftalık kapanma hareketli ortalamasını belirleyebilirsiniz. 9.934 seviyesi. Bu seviyenin altında kapanışlarda stop olmakta fayda var. Evet, şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere geçiyorum. Alves hissesiyle başlıyorum arkadaşlar. Alves hissesi şurada 38.42 Fibonacci desteğinden desteğini buldu. Günlükte de kapanma hareketli ortalamasının üzerine attı. Günlük kapanma hareketli ortalaması 40.74 seviyesi. Fakat şurada bir direncimiz var 42.12'de. Orayı geçemediğini görüyoruz. Şöyle 4 saatlikten bir açalım. Bakın 4 saatlikte şöyle düşen bir regresyon trendi var arkadaşlar. Hissemiz düşüş trendinde. Bu trend yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmuyorum. Ve şu anda şu 42 seviyesinde bir direncimiz var. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa ancak o zaman yeni girişler için uygun olabilir. Böyle bir durumda ilk etapta 48.26 seviyesine, bu seviyede geçildikten sonra 54.15 seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Şu destek bulduğumuz nokta 38.56 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer bu sefer de düşüşün 33.08 seviyesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Elinde tutan arkadaşlar 38.48 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Şu anda yeni girişler için uygun değil. Yeni girişler için uygun olabilmesi için 41.90 seviyesini yukarı yönlü kırması lazım. Bir diğer hissemiz Ekos. Evet, Ekos hissesi için şöyle günlük grafiğimize dönelim. Evet, Ekos hissesinde şurada 36.92 seviyesindeki Fibonacci desteğinin aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Aynı zamanda günlük kapanma hareketli ortalamasının da altında uzun süredir devam ediyor. Bakın şurada günlük kapanma hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılmış 4 Mart 2024 tarihinde ve bir daha da üzerine geçemediğini görüyoruz. Şurada bir deneme yapmış 29 Mart'ta. Hemen 1 Nisan'da tekrar günlük kapanma hareketli ortalamasının altına düşmüş. Dolayısıyla burada 35.32 seviyesinde şu anda günlük kapanma hareketli ortalaması. Bunun üzerinde 2 gün yükselişle kapanış yapması lazım ki yeni girişler için uygun bulabilelim. Böyle bir durumda ilk etapta 43.62 seviyesinde yükseliş beklerim. Burası da geçilirse eğer 50.65 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Şu anda düşüş trendinde devam ediyor ve önümüzdeki dönemde 26.74 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Anadolu Hayat Emekliliğe geçiyorum. Anadolu Hayat Emeklilik hissesi yükseliş trendinde devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Şurada bir direncimiz vardı 127.7 seviyesinde. Bu Fibonacci direncinin üzerinde Perşembe günü kapanış yaptı. Cuma günü de yukarı yönlü kapanış yaptı fakat kırmızı bir mum var arkadaşlar ve aynı zamanda 127.2 seviyesine de iğne atıp oradan tekrar destek bulduğunu görüyoruz. 127.2 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki dönemde hedef fiyatımız 154.1 olarak gözüküyor. 154 diyebiliriz. Günlük kapanma hareketli ortalamamız da 118 seviyesinde. Bu 118 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Şu anda yükseliş trendinde. Elinde tutan arkadaşların herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Yeni girişler için ise şöyle bir gün daha takip etmek lazım. Bir gün daha böyle yükselişe devam ediyorsa yeni giriş için de uygun olabilir. Dediğim gibi 154 seviyesinde hedefimiz var. 154 seviyesinde geçtikten sonra bu seviyede yukarı yönlü kırıldıktan sonra önümüzdeki dönem için 197 seviyesi hedefimiz olacak arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz Gimat Mağazacılık. Evet, Gimat Mağazacılık hissesinde Perşembe ve Cuma günü güzel yükseliş gelmiş. Fakat şurada direnç seviyemiz var 9.91 seviyesi. Oradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şöyle baktığımızda şu daha önce dirençle karşılaştığı seviyelerin üzerinde kapanış yapamamış. Bakın 9.59 seviyesinde defalarca dirençle karşılaşmış. 2023 Kasım ayından beri şurada bir defa, şurada bir defa. 28 Kasım'da yine bir iğne atmış. Şubat ayında bir denemiş olmamış. Mart ayında denemiş olmamış. Ve yine geçtiğimiz hafta Cuma günü bir deneme yaptı arkadaşlar. Şu an henüz alım yapmamış arkadaşlar için söylüyorum. Yani şu 9.93 seviyesinin bir yukarı yönlü kırıldığını görmek lazım. Bu kırılım gerçekleştikten sonra yeni girişler yapılabileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 13.73 seviyesine, o seviyede yukarı yönlü kırılırsa 14.77 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Şu an bir problem gözükmüyor arkadaşlar hissemizde. Sadece dirençle karşılaşmış ve gücünü kaybetmiş gözüküyor. İlk etapta 8.93 seviyelerine doğru bir geri çekilme gelip buradan destek bulup yönünü yukarı çevirebilir. Veyahut da günlük kapanma hareketli ortalaması 4.48 seviyelerine doğru da gevşemeler meydana gelebilir. Bir diğer hissemiz Inveo Yatırım. Evet, Inveo Yatırım hissesinde Perşembe günü kapanışı ile birlikte 4 farklı indikatörde uyumsuzluk oluştu ve Cuma günü güzel bir yükseliş geldi arkadaşlar. Fakat bunu biz yeni girişler için henüz uygun bulmuyoruz. Niçin bulmuyoruz? Çünkü hareketli ortalamasının da üzerine atmasını istiyoruz arkadaşlar. Ve hatta şurada 45.06 seviyesinde Fibonacci direnci var. Daha önce defalarca direnç olarak çalışan bir seviye. Bu seviyede yukarı yönlü kırılsın ki yükseliş için daha güvenli hale gelsin diyoruz arkadaşlar. O yüzden 45.06 yukarı yönlü kırılmadan yeni giriş için uygun bulmuyorum. Bu kırılım gerçekleşirse önümüzdeki dönemde 49.78 seviyesinde bir yükseliş beklerim. Orası da geçildikten sonra 53.45 seviyesinde yükselişler beklerim arkadaşlar. Eğer ki günlük kapanma hareketli ortalaması 43.81 seviyesinden dirençle karşılaşırsa şu 42.36 seviyesinde bir gevşeme gelebilir. Orası da kırılırsa 39.26 seviyelerine düşüşler görülebilir. Miatek hissesine bakalım. Evet, Miatek hissesinde de günlük kapanma hareketli ortalamasını geçemediğimizi görüyoruz.
Bakın kırılım ne zaman gerçekleşmiş? Şu tarihte 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş ve o dönemden bu yana düşüş trendinde devam ediyor. Ve günlük Kaban hareketli ortalamasını şurada bir defa 20 Mart'ta kırmaya çalışmış, başaramamış. 15 Nisan'da kırmaya çalışmış, başaramamış. 17 Mayıs'ta tekrar bir deneme yapmış. Yine başaramamış arkadaşlar ve 7 Haziran'da kırmaya çalışmış. Üzerine de aşmış. Fakat şuradaki 62.15 seviyesindeki Fibonacci direncinden dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirmiş ve kırılım gerçekleşmemiş. Şu an düşüş trendinde devam ediyor dedik. Şunu kaldıralım. Şu regresyon trendini, şunu da kaldıralım. Evet, regresyon trendini en son buraya kadar çizmişiz. Şunu bir uzatalım bakalım. Evet, bakın aynı regresyon trendi içerisinde hala da destek ve direnç noktaları çalışmaya devam ediyor ve şu anda dirençli arkadaşlar. Aynı zamanda da 56.95 günlük Kaban hareketli ortalamasında kapanış yapmış. Yani bu seviyeye geçilmeden ve hatta şuradaki daha önce defalarca dirençle karşılaştığı 62.15 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan MİATEK hissesinde yeni alımları uygun bulmuyorum. Bu kırılım gerçekleşirse önümüzdeki dönemde 70.60 seviyesine ve 70.60 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 83.95 seviyelerinde yükselişler beklerim. Şu anda günlük Kaban hareketli ortalamasından dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmesi durumunda ise 48.22 seviyesine düşüşler gelebilir. 48.22'de aşağı yönlü kırılırsa 38.62 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz daha bulunuyor arkadaşlar. Şimdi yükseliş beklentim olan hisselerin birisiyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Vestel listesiyle devam ediyoruz. Evet, Vestel listesinde şöyle düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyordu arkadaşlar fiyat. Şöyle 4 saatliğimizden gösterelim. Bakın 4 saatlikte düşen bir regresyon kanalı var. 4 saatlik Kaban hareketli ortalamasını ve regresyon kanalını 13 Haziran tarihinde yukarı yönlü kırıyor ve yoluna devam ediyor. Şu anda 4 saatlik Kaban hareketli ortalaması 84.01 seviyesinde. Önünde 90.35 seviyesinde bir direnç var. Sonrasında o direnç geçildikten sonra 105.2 seviyelerine doğru yükselişler beklerim arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir strateji uygulanabilir? Yarın borsa açıldığında bir alım yapılabilir. Mesela ilk başlangıçta bir alım yapılabilir. Sonrasında şu 90.55 seviyesi yukarı yönlü kırıldığında ilave alım yapılabilir ve beklenebilir. Eğer ki açılışta bir alım yapıyorsanız şu 4 saatlik Kaban hareketli ortalaması 84.01 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa da stop olmakta fayda var. Bunu stop seviyesi olarak belirlemek gerekir arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda eğer ki dediğim seviye aşağı yönlü kırılırsa 81.35 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Burası da aşağı yönlü kırılırsa 73.85 seviyesinde ayrıca bir destek seviyesi var. Şimdi baktığımızda günlük Kaban hareketli ortalaması 86.30 seviyesinin de üzerine atmışız. Veyahut da bu 86.30 seviyesi de stop seviyesi olarak belirlenebilir. 4 saatliğimizde kaçtı seviye? Ona tekrar bakmak istiyorum. 4 saatliğimizde 84'tü. Yani 84 veya 86 seviyesi, bu seviyeler stop seviyesi olarak belirlenebilir arkadaşlar. Dediğim gibi açılışta bir alım yaptınız. Daha sonrasında 90.55 seviyesi yukarı yönlü kırıldığında ilave alım yapılabilir ve sonrasında da hedef seviyemiz 105 seviyesi arkadaşlar. 105 seviyesi önümüzdeki dönemde geçilirse ayrıca tekrardan bir hedef fiyat çalışması yaparız. Şimdi boş fren hissesiyle devam ediyorum. Sizlerden istek olarak gelen bir hisseydi bu da. Evet, boş fren hissesi düşüş trendinde devam ediyor. Şu regresyon kanalımızın içerisinde düşüşüne devam ediyor arkadaşlar. Burada da günlük Kaban hareketli ortalaması 920.8 seviyesinde, bu seviyenin bir türlü yukarı yönlü kırılamadığını, defalarca denendiğini görüyoruz. 21 Mart'ta denenmiş olmamış, 9 Nisan'da denenmiş yine olmamış, 15 Mayıs'ta denenmiş yine olmamış arkadaşlar. Şu anda tekrardan bir günlük Kaban hareketli ortalamasına doğru bir deneme gelebilir. Fakat bu seviye yukarı yönlü kırılmadan ve hatta yakınındaki 978.5 seviyesi, burası Fibonacci direnci, yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmam. Bu kırılım gerçekleşirse ilk etapta 1062 seviyesine, daha sonrasında da 1137 seviyesine yükseliş beklerim. 1137 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 1231 seviyesinde ayrıca bir direncimiz bulunmakta. Eğer ki dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirirse 730.5 seviyesinde desteğimiz var arkadaşlar. 730.5 seviyesine doğru da düşüşler görülebilir. Dediğim gibi burada önemli olan günlük Kaban hareketli ortalamasının üzerinde 2 gün yükselişle kapanış yapmış olması. Günlük Kaban hareketli ortalamamızda tekrar söyleyelim 920.8 seviyesinde. Evet, bir diğer yükseliş beklediğim hisseye geçiyorum. Paseo hissesi arkadaşlar, hemen yazalım. Evet, bakın Paseo hissesinde şöyle 25 Eylül, yani Eylül 2023'ten beri gelen düşüş trendi var arkadaşlar. Şu düşüş trend çizgimiz, mavi çizgimiz. Bu trend çizgisi Cuma günü itibariyle yukarı yönlü kırıldı. Yani ve aynı zamanda alfa trend indikatörümüzde al verdi arkadaşlar. Şu anda iyi gözüküyor ve önümüzdeki dönemde ben 75.40 seviyelerine doğru yükselişler gelebileceğini düşünüyorum. Tabii şöyle attığı iğneleri saymazsak şuralarda bir zorlanma yaşayabiliriz 70.25 seviyesine. Ama burayı da geçip ben 75.40 seviyelerine doğru yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. 75.40 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ise 82 seviyesinde hedefimiz bulunmakta. 82 seviyesine yükseliş bekleyebiliriz 75.40 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra. Burada stop olmamız gereken seviye 63.5 seviyesi. 63.5 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 59.45 seviyesine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Şimdi tekrardan sizden istek olarak gelen diğer bir hissemiz Panelsen çatı hissesine geçiyorum. Panelsen çatı hissesinde bakın şöyle şuraya yatay çizgi çekelim. Evet, bakın 91.45, bu tarafta da 78.05 seviye. Yukarıda 91.45 seviyesi, aşağıda da 78.05 seviyesi arkadaşlar. Bakın Mart ayından günümüze kadar bu iki seviye aralığında fiyatın gidip geldiğini görüyoruz ve artık Perşembe günü bunu aşağı yönlü kırmış. Bu kırılımdan sonra tabii ki düşüşün devamını bekleriz. Şu anda 66.60 seviyesinde bir destek var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa şöyle bir haftalık Kaufman hareketli ortalamasının seviyesine bakmak istiyorum. O haftalık da aşağı yönlü kırılmış. Bu en son bu mavi çizgiyle işimiz yok. Bunu kaldıralım. Haftalık Kaufman hareketli ortalaması da aşağı yönlü kırılmış. Bu kötü olmuş arkadaşlar. Günlüğe geri dönüyorum. Düşüşün devamını bekleriz. 66.35 seviyesinden de destek bulmuyorsa önümüzdeki dönemde 51.25 seviyesine düşüşün devamını bekleriz arkadaşlar. Yani elinde tutan arkadaşlar varsa 66.60 işte bu seviyelerden destek
bulmuyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi bir diğer yükseliş beklediğim hisseye geçelim. Turkcell hissesi arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. Evet, Turkcell hissesinde şöyle bir yükseliş trendimiz var. Yükseliş regresyon kanalımız var arkadaşlar. Aynı zamanda günlük Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Günlük Kaufman hareketli ortalaması 96.97 seviyesinde. Ve kanalın dibine çok yakın olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Belki bir miktar daha aşağı doğru yönelim gerçekleşebilir. Belki 95.95 seviyelerine kadar bir düşüş gelip oradan desteğini bulup yönünü yukarı çevirebilir. Ve ben önümüzdeki dönemde 106.3 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekliyorum Turkcell hissesinde. Tabi burada uygulanacak olan strateji alıma girdiğiniz noktada eğer ki şu 95.85 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenmeli. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olunmalı diye düşünüyorum. Böyle bir durumda 89.55 seviyesine düşüş gelebilir. Sonrasında 84.50 seviyelerine kadar düşüşler gelebilir arkadaşlar. 106.3 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ise önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 130.5 seviyesi arkadaşlar. Burada yarın borsa açıldığında bir pozisyon alım yapıldıktan sonra, yani full girmemek lazım arkadaşlar. Bir pozisyon alım yapıldıktan sonra 106.3 seviyesinde yukarı yönlü kırıldığında ilave alım yapılabilir ve sonrasında beklediğimiz seviyeye olan mesafesi %22. Gayet güzel. Evet, bir diğer yükseliş beklediğim hisse son olarak onu da şöyle bir hızlıca inceleyelim. Medical Park hissesi arkadaşlar. Evet, Medical Park hissesinde de daha önce belirlemiş olduğumuz şurada bir direncimiz vardı. 305.25 seviyesinde geçtiğimiz hafta gelen güzel yükselişle birlikte bu seviyeyi yukarı yönlü kırdık. Şu anda hedef seviyemiz 381.25 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde tekrardan hedef fiyat çalışması yaparız. Şu an destek seviyemiz 305.25 seviyesinde ve günlük Kaufman hareketli ortalamamız 296.43 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ise ilk etapta 258.5 seviyesine, 258.5 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 220 seviyesine düşüşler görebiliriz. Dediğim gibi bir önceki zirvesinde yukarı yönlü kırmış bir hisse. Yükselişin devamını bekleriz. Hedef fiyat seviyemiz de şu anda 381.25 seviyesi. Evet, son olarak sizden istek olarak gelen dinamik ısı hissesine bakacağız. Dinamik ısı hissesi 29 Mayıs tarihinde SAT'a döndü arkadaşlar günlükte ve Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Son Perşembe Cuma günü borsaya gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü bir yönelim yapmış fakat 16.79 seviyesindeki günlük Kaufman hareketli ortalaması ve hatta yakınındaki 17.36 seviyesindeki Fibonacci direnci yukarı yönlü kırılmadan yeni alım için uygun bulmam arkadaşlar. Elinde tutan arkadaşlar için ise şurada bir Fibonacci desteğimiz var 14.31 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda 9.96 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir. Bakın şu seviye kırılırsa 9.96 seviyesine baktığımızda %29'luk bir mesafe var arkadaşlar. Dikkatli olunması gerekiyor ve kritik bir direnç aynı zamanda. Sadece şurada bir destek aldığı seviye var. Oraya da bir yatay çizgi çekelim. Bakın 11.67 seviyesi. Belki buradan da daha önce destek aldığı için destek bulabileceğini düşünebiliriz. Evet, eğer ki işte 17.26 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yeni girişler için uygun olabilir dedik. Ve 20.22 seviyesinde ilk etapta böyle bir durumda yükseliş bekleyebiliriz. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 24.10 seviyesine doğru yükselişler gelebilir. View Trend indikatörü de aşırı satış bölgelerinden ala dönmüş gözüküyor. Buradan dediğim gibi en azından bir 16.79 seviyesi günlük Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir yükseliş gelir diye düşünüyorum. Hatta aşabilir. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış hemen kırıldığı anlamına gelmez arkadaşlar. İkinci günde de yükselişle devam ettiğini görmekte fayda var. Evet arkadaşlar, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.